Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıllardır çekeceğiz diye söylemiş olduğumuz birçok yapmış olduğumuz videonun altında yorumlarda belirtilen ancak ekiplerimiz tarafından bir türlü hazırlanamayan ve sizlere sunamadığımız videonun zamanı geldi. Bugünkü konumuz ayın eskisi nedir, yeni ay nedir, eski ay nedir? Çiftçilik sisteminde yeni ayda hangi işleri yapıyoruz, eski ayda hangi işleri yapıyoruz? Bu yapmış olduğumuz uygulamaların sebebi neler? Bunları en detaylı ve en anlaşılır şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız. Videonun başında şunu söylemek istiyorum. Bu bir batıl inançtır, böyle bir şey yoktur diyenler videoyu izlemesine gerek yok. Biz buna inanıyoruz. Çiftçilikte yapmış olduğumuz işlemlerde bu takvime göre uyulması gereken işlemlere uyuyoruz ve bu şekilde uygulamamızı yapıyoruz. Şimdi burada çoğu kişinin aklı karışıyor. İşte ay nasıl eskiyor? Ayın yenisi neye göre oluyor? Bu sistem nedir? Öncelikle buradan başlayalım. Ayın eskisi diye tabir etmiş olduğumuz takvim hicri takvimdir. Bizim şu an günümüzde kullanmış olduğumuz takvimin ismi miladi takvim. Ayın dünya etrafındaki dönüşüne göre adlandırılmış olan takvim ise hicri takvim diyoruz. Hicri takvimin başlangıcı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere hicretini başlangıç olarak kabul eden takvimdir ve 12 aydan oluşmaktadır. Bir hicri takvim 12 aydan oluşmakla beraber bir yıl 354 gün veyahut da 355 gün olarak meydana gelmektedir. Şimdi burada sizlerin de anladığı gibi bizim miladi takvimimize göre bir yıl 365 günden oluşuyor. Hicri takvime göre ise 354 veya da 355 günden oluşuyor. O yüzden bu tarihler her zaman bizim şimdi anlatacak olduğumuz şekilde standart denk gelmiyor. Çünkü arada 10 günlük bir açıktan dolayı buradaki tarihler değişebiliyor. O yüzden bizim bu tarihleri takip etmemiz gerekiyor. Hicri takvim yani ayın eskisini ve yenisini takip etmiş olduğumuz takvimin ismi hicri takvim. Hicri takvim 12 aydan oluşuyor dedik. Bu aylar neler? Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Recep, Şaban, Ramazan, Zilkade, Zilhicce, Cemaziyelevvel ve Cemaziyelahir olarak adlandırılmış olan 12 aydan oluşuyor hicri takvimimiz. Bu takvimlerin isimlerini şimdi tahtaya yazalım. Sizlerin net bir şekilde anlayabileceği, kafasında soru işareti kalmayacak şekilde ve bizim büyüklerimizden öğrendiğimiz, yani şu işi ayın eskisinde yapacaksın, bu işi ayın yenisinde yapacaksın şeklindeki dedelerimizden daha geçmişten öğrenmiş olduğumuz bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi hicri takvimle alakalı aylarımızı tahtaya yazıyoruz. Şimdi saymış olduğumuz hicri ayları görmüş olduğunuz gibi tahtamıza yazdık. Mesela örnek verelim. Biz şu anda 26 Ekim Perşembe günlerden hicri 11 Rebiülahir ayındayız. Yani biz hicri olarak 11'inde, ayın 11'indeyiz. Ancak normal miladi takvime göre 26 Ekim'deyiz. Şimdi gelelim ayın yenisi nedir, eskisi nedir? Ayın yenisi, eskisi şu hicri aylardan hangisine denk geliyorsak bulunduğumuz gündeki tarih bu hicri aylardan hangisine denk geliyorsa bu ayların 1 ile 14'üne kadar ayın yenisi diyoruz. 14'ünden sonra ay bitimine kadar olan zamana ise ayın eskisi diyoruz. Şimdi ayın 1 ile 14'ü yenisi, 14'ünden sonrası sonra eskisi. Buraya kadar da anladık. Şimdi burada aylar zaten genel itibariyle 27-28 çekiyor. Çünkü 355 gün dediğimiz için 354 ya da 355 günden oluşuyor hicri takvim. Burada aylar genel itibariyle 27-28 duruma göre değişiyor. Şimdi ne çekerse çeksin ayın 1 ile 14'ü yenisi olarak adlandırılıyor. 14'ünden sonra ay bitene kadar ayın eskisi olarak adlandırıyoruz. Buraya kadar ayın yenisini ve eskisini ayırma işlemini tamamladık. Geldik ayın yenisi nedir? Ayın büyüme evresi olarak adlandırmış olduğumuz döneme ayın yenisi diyoruz. En son ay büyüyor. Ayın 14'üne 15'ine geldiğimiz zaman tamamen dolunay oluyor. Dolunay olduktan sonra, dolunaydan sonra ay tekrardan küçülmeye başlıyor. Bu süreçte ayın büyüme sürecinde dünya nefes veriyor. Diye nefes veriyor. Dünya nefes verdiği için altta yer alan sular, su bitkileri, ağacın almış olduğu, bitkilerin almış olduğu su bitkilerinin tamamı ne yapıyor? Toprağın üstünde yer alan kısımlarda daha fazla oluyor. Toprağın üstünde yer alan ağacın dalları olsun, bitkinin dalları olsun, ne varsa öz suyu olsun, meyvenin, ağacın öz suyu en fazla bu dönemde oluyor. Ondan sonra ayın 14'ünden sonra ay eskimeye başladığı zaman buradaki sular çekilmeye başlıyor. Dünya nefes alıyor ve bu sular ne oluyor? Toprağın altına geçiyor. Bu sefer bu kuvvet, bu yüksek orandaki su etkisi toprak altındaki köklerde fazla oluyor ve buradaki çalışma daha hızlı oluyor. Ayın 1'inden 14'üne kadar toprağın üstünde yer alan kısımlarda çalışma hızlıyken ayın 14'ünden sonra ayın sonuna kadarki olan kısımda toprak altı çalışma ağaçlar ve bitkiler açısından daha hızlı oluyor.
İşte bundan dolayı da işlerimizi biz buna göre ayarlıyoruz. Biz de burada işlerimizi ayarlarken bununla alakalı büyüklerin söylemiş olduğu birçok söz var. Ne derler? Ayın yenisinde yapılan işten hayır gelmez. Diğer bir sözümüz kesme odunu ay büyürken 40 koyunu ay küçülürken olarak dandırılan söz var. Bunun dışında birçok söz var. Hatta birçok deyim de var. Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Şimdi burada işin özünü anlattık. Hicri aylara bakıyoruz. Hicri aylardan da ayın 1 ile 14'ünü yenisi kabul ediyoruz. 14'ünden sonrasını eskisi olarak kabul ediyoruz. Gelelim bu çiftçilikte biz hangi işlemlerimizi ayın yenisine ve eskisine göre ayarlıyoruz, hangilerini ayarlamıyoruz. Burada tüm meyve ve sebzelerle alakalı bilgimiz yok. Kendimizin en çok işlem yapmış olduğu uygulamalarda bilgimiz var. Bunun bilgisini en başından sizlere ifade edeyim. Yani biz burada kendi yapmış olduğumuz, kendi büyüklerimizden öğrenmiş olduklarımızın bilgisini vereceğiz. Ayın yenisinde 1 ile 14'ü arasında dalından faydalanmış olduğumuz sebzelerin dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Peki bu sebzelerimiz neler? Maydanoz, tere, roka, marul, bunların dikim işlemini ayın yenisinde gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda biber, domates, patlıcan, yeşil fasulye, börülce, bamya, bunların dikim işlemini ayın yenisinde gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında ayın yenisinde çok fazla bir iş yapmıyoruz. Ayın eskisine geldiğimiz zaman ayın eskisinde özellikle yapmamız gereken işlem budama işlemi. Budama işlemini kesinlikle ama kesinlikle ayın eskisinde yapıyoruz. Kök bitki olan, yani toprağın altında yetişen bitkileri de ayın eskisinde dikiyoruz. Aynı zamanda ayın eskisinde hasat ediyoruz. Peki bunlar neler? Turp, soğan, sarımsak, havuç, patates, bunları da ayın eskisinde dikiyoruz. Aynı zamanda bunların hasadını ayın eskisinde gerçekleştiriyoruz. Bakın burası önemli. Marul, maydanozda öyle bir kuralımız yok. Sadece ayın yenisinde dikiyoruz. Ne zaman yetişirse, ne zaman hoşumuza giderse o şekilde kesip yiyebiliyoruz, tüketebiliyoruz. Çünkü uzun vade dayanan ürünler değil bunlar zaten. İster istemez hızlı bir şekilde tüketmemiz gerekiyor. Ancak kök bitkileri, toprağın altında yetişen meyveler uzun vade dayanabilen meyveler. Bunların da o yüzden ayın eskisinde dikip eskisinde hasat ediyoruz. Peki bir tane örnek verelim. Sarımsak. Ayın yenisinde hasat edersek ne olur? Sarımsağı ayın yenisinde hasat ederseniz erken içi geçer, erkenden içi boşalır. Bir yıl boyunca dayanma işlemi gerçekleşmez. O yüzden biz bunu çok fazla test ettik. Sarımsak kesinlikle ama kesinlikle ayın eskisinde dikilecek. Ayın eskisinde de hasat edilecek. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Patates aynı şekilde. Bu ürünlerin dayanıklılığı azalıyor ve bir müddet sonra hızlıca çürüyüveriyorlar. Niçin çürüdüğünü anlamlandıramıyoruz. Peki bunun dışında zeytin kuracağımız zaman, bakın burası önemli, bunu çoğu kişi bilmiyor. Bizim daha önceki videolarımızda biz bunları anlattık. Yeşil zeytin kuracağınız zaman yeşil zeytini ayın eskisinde kurmanız gerekiyor. Ayın eskisinde kurmazsanız ne olur? 2 ay 3 ay herhangi bir sıkıntı olmaz. Ancak 1 yıl boyunca dayanmasını istiyorsanız ayın yenisinde kurulan zeytinler bir müddet sonra eriyebiliyor. İşte o yüzden zeytini de kesinlikle ayın eskisinde hasat etmeniz gerekiyor. Ayın eskisinde hasat edip eskisinde kurduğunuz zaman zeytinleriniz 1 yıl, 1,5 yıl boyunca hiç bozulmadan rahat bir şekilde evlerinizde kullanabiliyorsunuz. Bir diğer konu budama konusu. Ayın yenisinde ne dedik? Ağacın öz suyunun en dallarında, ağacın üst kısımlarında olduğunu söyledik. Yani yoğun bir çalışma var. Şimdi yoğun bir çalışmanın olduğu zaman da budama işlemi yaparsanız oradaki sıvı kaybı çok fazla oluyor ve o dalda kurumalar meydana gelebiliyor. Bunun en bariz örneğini nerede yaşadık? Tabii ki üzüm bağı budamasında yaşadık. Üzüm bağında normalde yine aynı şekilde kanalımızda videomuz var. Üzüm bağını nasıl buduyoruz dediğimizde 2 göz bırakıyoruz dedik. Eğer canlı olursa 3 göz bırakıyoruz vesaire, oraya çok fazla girmeyelim. Eğer ki ayın yenisinde budadığınızda gözün hemen üstünden kesme yaparsanız bu ne yapıyor? Aşağı doğru bir müddet kuruma yapıyor. Bir müddet kuruma yaptığı zaman sizin bırakmış olduğunuz gözün bir tanesi kuruyor ve ölüyor. Sonra siz bakıyorsunuz ki buradan sürgün alamadım. Acaba niye alamadım diye düşünüyorsunuz. Bunun sebebi ayın yenisinde olması. Ancak dediniz ki mecbura kaldık, yenisinde budamam gerekiyor üzüm bağını dediniz. O zaman gözün 2 santim, 5 hatta 5 santim yukarısından kesmeniz gerekiyor. Bir müddet kurusa bile göze gelmemesi için. İşte bu şekilde ayın yenisinde budama yapıldığı zaman dalın alt kısmından belli bir mesafede kurumalar meydana geliyor. Ağacın gözüne ve meyvesine zarar veriyoruz. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle budama işleminin ayın eskisinde yapılması gerekiyor. Bunun dışında çokça kafa karıştıran diğer bir konu, aşı ne zaman yapılacak? Şimdi aşı konusunda %100 bilgi sahibi olduğumuz konu şu: sütlü ağaçlar, yani sütlü ağaçlar neler? 1. incir, 2. dut, 3. ceviz. Bunun dışında sütü olan, dışarıya süt veren ağaçların aşısının kesinlikle ama kesinlikle ayın eskisinde yapıyoruz. İncirde kemik aşı nasıl yapılır adlı videomuzda söylemiş olmamız lazım.
Çünkü bunun yine dal kısımlarında, yaprak kısımlarında ayın yenisinde yoğunluk olduğu için dışarıya çok fazla sıvı bırakıyor. Bu sıvı da aşının tutmasını engelliyor. O yüzden sütlü aşılarda kesinlikle ayın eskisinde aşılama işlemini yapıyoruz. Peki diğer aşılarda? Bu aşı kısmında YouTube'da birçok video var. Herhangi bir zaman ayrımı yapmaya gerek yok. Ben kafama göre yapıyorum, kesinlikle tutuyor diyenler var. Ayın eskisinde yapıyorum diyenler var. Yenisinde yapıyoruz diyenler var. Ancak biz büyüklerimizden aşıların ayın eskisinde yapılacağını öğrendik ve bu şekilde tamamen ayın eskisinde olarak uygulamasını yapıyoruz. %100 bir aşıcılık yapmış olduğumuz, durmadan aşı vurduğumuz bir işimiz yok. Kendi çapımızda basit aşılar yapıyoruz. O yüzden biz aşı işlemlerini hepsini ayın eskisinde olacak şekilde yapıyoruz. Tohum alma işlemini yine ayın eskisinde gerçekleştiriyoruz. Ayın yenisinde almış olduğumuz tohumlarda bozulmalar olabiliyor veyahut da tam istediğimiz verimi alamıyoruz. Ve burada bir konuya da değinmek istiyorum. Biz genelde mesela örnek verelim. Cumartesi günü bugün ne dedik? 11 Rebiülahir dedik. Yarın Cuma günü 12'si, Cumartesi 13, Pazar 14. Şimdi mesela biz Cumartesi günü ister istemez hafta sonu köye gitme planımız var. Bu plan kapsamında zeytin toplamamız gerekiyor. Yani ayın 12'sinden sonra da stratejik işlem yapmanız gerekirse 12'sinden sonrasında da işlem yapabiliyorsunuz. Yani illaki 15 olmasına beklemenize gerek yok. 15'inden sonra olursa 10 numara oluyor. Sıkıntı yok. Hani risk sıfıra iniyor. Ancak 12'sinden sonrasında da bir müddet çekilmeler başladığı için 12'sinden sonra da işlem yapabiliyorsunuz. Bundan da bilginiz olsun. Ancak ayın eskisini 14'den sonrası olarak kabul ediyoruz. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ağaçlarımızı, fidanlarımızı yine aynı şekilde denk getirebilirsek ayın eskisinde dikmeye çalışıyoruz. Ancak ayın yenisinde de diktiğimiz oluyor. Denk gelirse ayın eskisinde dikme işlemine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi dediniz ki ya ben ayın eskisinde maydanoz diksem sanki bir sıkıntım olacak. Ya da çok etkisi var mı yok mu? Birazcık da bu konuya değinelim. Buradaki yapılan işlemlerin amacı şu. Sarımsağı örneğini verdik. Bir yıl dayanmasını istiyorsanız ayın eskisinde hasat etmeniz gerekiyor. Yenisinde hasat ettiğiniz zaman 5 ay dayanıyor, 6 ay dayanıyor. Ondan sonra içi boşalıyor dedik. Patates aynı şekilde, soğan aynı şekilde çürümeler meydana geliyor. Buradaki bir diğer püf noktası da şu oluyor. Verim fazlalığı. Yani şimdi siz diyelim ki ayın eskisinde gittiniz maydanoz, marul, biber diktiniz. Belki 1-2 tane evinizin ihtiyacını dikiyorsanız çok sizin gözünüze batmayabilir. Verim alırsınız. Sıkıntı yok ama yenisinde dikilene göre verim daha az oluyor. O yüzden bunun esprisi buradan geliyor. Ayın yenisinde dikerseniz hem verim artıyor, hem kalite artıyor, hem de dikmiş olduğunuz ürünlerin dayanıklılığı ve kök gelişimi daha güzel ve daha kaliteli oluyor. Bakın burası önemli. Dayanıklılık, kalite ve kök gelişimi, verim artıyor. Buradaki bu işlemlere göre yaptığımız zaman. Bizim bunu büyüklerimiz zamanında uygulamış, test etmişler ve bunun bu şekilde olması gerektiğine karar vermişler. Bu şekilde sonuçlar almışlar. Bize de bu şekilde bildirdiler, sağ olsunlar. Biz de tarımda yapmış olduğumuz uygulamaları bu şekilde yapıyoruz. Videolarımızın çoğunda söyledik. Bu işlemi ayın eskisinde yapıyoruz. Bu işlemi ayın yenisinde yapıyoruz. Ayın eskisi yenisi hicri takvimden kaynaklı. Hicri takvim ayın dünyanın etrafındaki dönüşüne göre belirlendiği için o yüzden ayın yenisi ve eskisi olarak adlandırılıyor. Ayın 1 ile 14'ü yenisi, 14'ünden sonra ay bitimine kadar da eskisi olarak adlandırıyoruz. Peki şunu diyebilirsiniz. Ya biz bu takvimi nerede bulacağız? Çok basit. Hepimizin elinde akıllı telefon var. Play Store uygulamasına girdiğimiz zaman orada hicri takvim yazdığımız zaman hicri takvim çıkıyor. Bugün hangi hicri takvime göre hangi ayda olduğumuzu ve ayın kaçında olduğunu tespit edebiliyorsunuz. Bunu tespit ettikten sonra bilmeniz gereken konu da ayın 1 ile 14'ü yenisi, 14'den sonra eskisi olarak bildiğiniz zaman tüm işlemlerinizi birisine sormadan, herhangi bir kişiye ihtiyaç duymadan rahat bir şekilde kendiniz halledebilirsiniz. Evet dostlar, ayın yenisinde ve eskisinde yapmış olduğumuz zirai uygulamaları sizlere aktarmaya çalıştık. Aklımıza gelenler bunlar. Bunun dışında aklımıza gelmeyenler de olabilir. Bilmediklerimiz de var bunun içinde. Yani bunun testini yapmadığımız, rastgele yapmış olduğumuz işlemler de var. Ancak rastgele yapmamış olduğumuz, bilinçli bir şekilde yapmış olduğumuz işlemler bu şekildeydi. Ayın eskisini ve yenisini en anlaşılır şekilde sizlere ifade edebilmişizdir. Faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.